Merhaba dostlar. Bugün size John Eisenberger'ın deneyimini, ölüme yakın deneyimini anlatacağım. Bunda da yine her zaman olduğu gibi bir parça bulabilir miyiz? Puzzle'dan bilinmeyen aleme dair onu öğrenmeye çalışıyoruz. John 19 yaşındayken Avusturya'da yaşıyor normalde kendisi. Fransa'nın güneyine, Güney Fransa'ya gidiyorlar. Orada bir ev kiralanmış aile, akrabalar birlikte tatil yapıyorlar. İçeride çocuk çok aileli, tabii kalabalık bir aile, akrabalarla beraber. Her türlü yaramazlık var o zamanki gençliğin halini düşünebilirseniz o yaşta. Bir gün diyor havuza da girdik, akşama kadar yorulduk. Yine hala akşam evin bahçesinde koşturuyoruz, oynuyoruz. İşte ben kuzeni içeri doğru kovalarken betonda kaydım diyor. Islaktım çünkü havuzdan çıkmıştım. Ve kapıya çarptım diyor. Yani daha doğrusu kapının camına çarptım diyor. Ve sol kolu bilekten itibaren düşünün dışarıda 2 tane kemik görünüyor ve el sallanıyor. Oradan boyuna kadar değişik yerlerde ana arter yani işte atar damarı kesmiş. Perişan bir halde kanlar içinde ve ailede işte bağırıyor. Kız kardeşi korkudan aslında en mantıklı olabilecek ablası o ama o da korku içinde, çığlık içinde kaçıyor. Baktım yapacak hiçbir şey yok diyor. O elimi bir taraftan tutmaya çalışıyorum kuzenime. Daha önce ilk yardım eğitimi almıştım. Kolumdan tut sabit. Yani kan fazla gitmesin diye. Duvarda o zaman cep telefonu vesaire yok. Duvardaki telefona ulaştım 911 aradım diyor ama Fransa'da 911 çalışmıyordu. Yanlış başka bir şey olması gerekiyordu. O esnada çığlıklar içinde yardım isterken aklıma gelen tek şey işte kız kardeşime yani anneme babama söyle haklarını helal etsinler. Ben onları çok seviyordum böyle olmasını istemezdim özür dilerim derken diyor. O arada işte bahçede çalışan ev işlerine yardım eden adam koştu geldi. Bir çalışanımız vardı diyor. O daha doğrusu o yazlık evin çalışanı. O hemen gayet soğukkanlı bir şekilde bir kişiye caddeye koş sen yardım iste. Sen bir sandalye getir. Sen işte o koluna bağlayacak bir şeyler getir. Herkes örgütledi. O arada ambulansı da aramışlar. Beni bir sandalyeye tutturdular. O esnada artık kendimden geçmeye başlamışım. Çünkü çok fazla kan kaybı var diyor. Allah'tan son anda ambulans yetişti. Ambulans yetişti hemen geldiler o haliyle aldılar. Ambulansta sedyeye koydular. Sedye böyle düz değil çukurumsu ortası bir sedyeydi. Her taraf kan içindeydi. O ambulansın siren seslerini unutmuyorum diyor. Ambulansta giderken bir anda müthiş stresli bir ortam, araba sarsıyor vesairesi. Bir anda kendisini bedeninden dışarıda buluyor. Ve o kadar yukarıdaydım ki diyor ağaçların üstü düzeyine kadar ulaşmıştım. Ambulansın ışığı ağaçlara yansıyordu onu bile görüyordum aşağıda. Bedenimi görüyordum diyor. Aynı zamanda kendim oradaydım. Ama müthiş bir anda o kavga, o mücadele, o stres hepsi bitmişti. Çünkü ambulanstayken nefes almadığım zamanlar oluyordu. Beni tokatlıyordu. Yeniden nefese kendime getirmeye çalışıyorlardı. Bir yandan işte o Güney Fransa'nın dar yollarında ambulans gitmeye çalışıyordu. O sıkıntıların hepsinden kurtulmuştum. Bir anda müthiş bir huzur. Diyor ki John sadece bunu evime geldim hissiyle tarif edebilirim. Başka türlü bir hisle tarif etmem mümkün değil diyor. Hiçbir kaygım kalmamıştı. Evet, geride bıraktıklarım annem, babam, kardeşlerim çok üzülecekler ama anlayacaklardır beni diye düşünüyordum. Ben burada çok huzurluyum. O arada vefat etmiş olan dedemi gördüm. Dedemin yanında asıl ilginç olan bu hikayede bu deneyimi seçmemdeki şey 2 yaşındaki kendi halimi gördüm. Dedemin yanındaydı. O 2 yaşındaki halimle beraber dedem benim hatırladığım gibiydi yine. En son hatırladığım gibiydi. Fotoğrafları falan da vardı. Bana elini uzattı hadi gidelim diye. Gitmeye hazırdım. Çünkü çok huzurlu ve mutluydum. Ve götüreceği yerin ana vatanım, ana yurdum olduğunu biliyordum, hissediyordum. Fakat birden bam diye bir şeyle bedenime geri çekildim ve kendime geldim. Oradan işte küçük bir hastane yetiştiriyorlar.
O hastanede diyorlar ki biz burada bir şey yapamayız. Bu çok hassas, sinir uçlarının işte uçlarının dikilmesi lazım. Birbirine sinirlerin eklenmesi vesaire. Çünkü çok fazla hasar var. Oradan helikopter olmadığı için Toulon hastadaki büyük bir hastaneye yine ambulansla perişan bir halde götürdüler beni diyor. Orada ameliyatlar olduktan sonra işte kendime geldim, bayıldım. Fakat dediler ki seni yeniden nakletmemiz lazım. Oradan bir helikopterle, hastane helikopteriyle bu defa Avusturya'ya götürüyorlar. Daha iyi bir hastaneye. Ve orada bir sürü tedaviden sonra kendisine geliyor. Fakat hiç kimseye anlatmadım bu yaşadıklarımı. Çünkü yaşadığımın ne olduğundan emin değildim. Yani bir tür halüsinasyon mu gördüm, rüya mı gördüm? Yaşadıklarım neydi bunu bir türlü anlayabilecek durumda değildim. Ve zaten annem ve babama hani onlar çok şeydi yani anlayacak durumda değillerdi beni, kabul edecek durumda da değillerdi yaşadıklarım. Onlara da anlatmadım. Aradan yıllar geçti kendime sakladım. Ondan sonra işte ölüme yakın deneyimlerle ilgili literatürle okumaya başladım, karşılaşmaya başladım. Bu işin araştırmacılarına, önemli araştırmacılarının birisiyle tanıştım, onunla konuştum. Ondan sonra yaşadıklarımın aslında bir halüsinasyon vesaire olmadığını ve ölüme yakın deneyim olduğunu anladım. Spiker soruyor, diyor ki yani peki hayatınıza neyi değiştirdi? 19 yaşındaydım o zaman. Hemen işte iyileşince üniversiteye başladım ama bir semestre devam edebildim. Hayata bakış açım değişti o deneyimle beraber. Artık paralı bir işte bir ücret karşılığında ya da büyük hırsları olan birisi olarak yaşayamayacağımı anladım. Doğaya daha yakın hissediyordum kendimi ve böyle sadece kendimi geliştirmek için yaşamam gerektiğini anlamıştım. İkincisi, ölüm korkusu hiçbir şekilde gündemimde kalmamıştı artık diyor. Bir şeyi daha fark ettim zamanla diyor. Hepimiz Cenab-ı Hak tarafından, kutsal kaynak tarafından verilmiş çok özel yeteneklere sahibiz. İşte bizim aslında bu yaşamdaki amacımız da o özel yeteneklerimizi keşfedip onu işte diğer varlıkların, evrenin hayrına nasıl kullanabileceğimizi öğrenip onu yapmak. Hayatın maksadının amacının da bu şekilde olduğunu anladım diyor. Bu deneyimimi de ilk defa işte bu tür spiritüel çalışmalar yapanlarla, onlarla paylaşarak, onlardan öğrendim. Hayata karşı böyle bir Kızılderili gibi hissediyordum kendimi. Doğaya daha yakın, insanlara daha yakın, para pul işlerine hala da öyle hissediyorum diyor. Bunlar benim için cazip gelmiyor. Hala işte kendimi geliştirmekle ilgili şeyler. Spiker soruyor yani din konusunda nasılsınız diyor. Diyor ki bir kiliseye mensup değilim. Evet, Hz. İsa'yı seviyorum, onun öğretilerini seviyorum ama Hz. Muhammed'i de seviyorum. O bir sürü Müslüman arkadaşım var. Onların da kaynaklarını öğreniyorum. Bir sürü kaynaktan istifade etmeye çalışan ve mutlak olarak bir Tanrı'nın varlığına inanan bir insanım diyor. Bu deneyimlerle yaşadığımız, gördüğümüz hususlardan birisi bu. Yani daha dindar olmuyorlar, daha inançlı hale geliyorlar ve kurumsal dinlerden maalesef bir ölçüde uzaklaşıyorlar. Bu da belki zaman içinde çözeceğimiz bir sır. Evet, John'un deneyimi bu kadar. Bu deneyimin içinde beni özellikle cezbeden, henüz ölmemiş olan, kendi 2 yaşındaki halini dedesinin yanında görmüş olmak. Ve onu ayrı bir kişi ve bir varlık olarak algılamış olması. Evet, ölüme yakın deneyimlerde geçmiş hayatı şerit gibi ama orada biliyor ki o onun kendi geçmişi. Fakat bu defa dedesinin yanında 2 yaşındaki halini görmüş olmasını izah etmekte zorlanıyoruz. Çünkü sanki geçmiş halimiz yani işte şimdi atıyorum ben 65 yaşındaysam 60 yaşındaki halim ölmüş ve başka bir halimde aslında. Hatta biliyorsunuz tıbben de 7 yıl içinde bütün işte hücrelerin bir şekilde değiştiği ve yenilendiği söyleniyor. Dolayısıyla belki de o 2 yaşındaki hali artık olmadığı için bu dünyada o versiyonumuz ölmüş sayılıyor ve onun için bu deneyim esnasında görüyor ama hala tam çözebilmiş değilim. Çünkü kendisiyle hani kendisinin başka boyuttaki versiyonuyla karşılaşmış olanı gördüm ama
kendisinin 2 yaşındaki haliyle karşılaşmış olanı ilk defa bu deneyimlerde görüyorum. Bu konudaki yorumlarınızı da yazarsanız hepimiz istifade etmiş oluruz. Buradan da çıkardığımız işte en önemli ders o. Yani bizim önceki yaşlarımızda başka bir varlık olarak belki başka boyutta veya başka boyutlardaki bizler, bizim versiyonlarımız farklı yaşlarda olarak devam edebiliyor. Daha önceki bir deneyimde de daha genç 18 yaşında bir delikanlı olarak kendisini diğer boyuttaki halini görmüştü deneyimci. Belki bizim işte birçok sonsuz boyutta farklı versiyonlarımız var, aynı anda yaşıyor. Ve ikimiz arasında, yani bizim burada yaptıklarımız oradaki halimizi, orada o halimizin yaptıkları buradaki halimizi etkileyebiliyor. Bunlar tabii çok çapraçık ve ancak yaşadığımız zaman belki görebileceğimiz sırlar ama işte biz buradan ancak ipuçlarıyla bir takım yorumlar yapmaya ve anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, John'un deneyimi bundan ibaret. Bugün bir gün erken çekiyorum size çünkü pazartesi çok yoğun bir gün olacak. Koşturmalı. Ben pazar günü çekiyorum bu videoyu. Bir önceki videoyu da biraz erken çektiğim için Kahramanmaraş'taki çocuklarımızın ve kahraman öğretmenimizin şehit olduğu o saldırıya ilişkin henüz haberler gelmemişti o videoyu çektiğimde. Hepimizin başı sağ olsun. İnsanoğlunun işte esfeli safilin noktasında nerelere inebileceğini ve ne kadar canavarlaşabileceğini, 15 yaşında, 14 yaşında bir çocuğun ne hale gelebileceğinin çok acı bir sonucunu gördük, örneğini gördük. Onun için anne babalarla ilgili daha önce söylediğim şeyler, o ayrılma vesaire meselesinde anne babalara çok büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarınız sizin yönlendirmenize göre bir ölçüde yetişecekler. Belki %100 değil. Herkesin bir nevi ayağını sabite dediğimiz, kendisinin değiştirilemez özellikleriyle doğuyor bu aleme. Ama aynı zamanda değiştirilebilir özelliklerimiz de var. Eğitimle, anne babanın sevgisiyle, ilişkisiyle, örnekliğiyle öğrenebileceği şeyler. Eğer onlarda hata yaparsak sonuçları çok acı olabiliyor. Ve onun vebali biz anne babaların da üzerinde. Bunu hiç unutmamak lazım. Bu olayla birlikte bunu biraz daha hatırlıyoruz. Ahir zamana yaklaştıkça insanoğlu canavarlaşıyor belki. Ve maalesef çok kötü yönde, insanı kötüye sevk eden şeytanı, nefsi vesairesi hepsi daha güçlü sosyal medyayı kullanarak insanoğlunu daha kolay saptırabiliyor. Onun için iyilerle birlikte olmaya çalışmak çok önemli. Yani mesela neden işte camide ibadet etmek 27 kat daha fazla sevap demişler. Toplumsal insanoğlu toplumsal olarak bir grubun içinde var olduğu müddetçe onlardan şekillenerek güç alabiliyor. Ama bu grubu da iyi seçmek gerekiyor. Kötülerin içinde olursanız kötülüğe meylediyorsunuz. Onun için mümkün olduğu kadar iyilerle birlikte olmaya çalışmak lazım. Bu her türlü çalışma olabilir. Bu bir cemaat, işte tarikat vesaire anlamında söylemiyorum. Dini grup olarak algılamayın. Etrafınızda iyi olduğunu bildiğiniz insanlarla ilişkileri güçlendirin. Bu bir dernek faaliyetiniz olabilir, sosyal yardım faaliyeti olabilir. Ve iyilik ettikçe ve iyilerle birlikte oldukça siz daha fazla iyiliği sever olmaya başlayacaksınız. Ve iyiye doğru meyledeceksiniz. Çocuklarınız için de öyle. Çocuklarınızla iyi insanlarla tanıştırın. İyi örneklerle tanıştırın. Etrafınızdaki büyükler arasında iyi olduğunuz bildiğiniz insanlarla daha çok görüşmesini, temas kurmasını sağlayın. Kendi çocuklarımız için maalesef çoğu zaman akıl hocalığı yapamıyoruz. Pek istemiyorlar anne babanın akıl hocalığını. Ama bazen bir dayı, bazen bir kuzen, bazen işte babanın ya da annenin bir arkadaşı, onların da sevdiği, hoşlandığı birisi bu rolü üstlenebiliyor. Bu tarzda arkadaşlarımın ricasıyla birkaç kişiye böyle mentörlük dediğimiz danışmanlık meselesinde destek olduğumuz zamanlar oldu. Faydası olduğunu görüyorsunuz. Böyle birbirimize aile dostlarımızdan da destek olma istemek suretiyle hep iyiliğe doğru sevk edecek insanlarla birlikte olmamız lazım. Ve John'un söylediklerini unutmamak lazım. Cenab-ı Hak hepimize çok özel yetenekler verdi.
Bunları ancak biz gayret edersek keşfedeceğiz. Bu gayret etmekte çok kitap okumak, çok bilimsel araştırma yapmaktan geçmiyor. Çok tefekkürden, çok gözlemden ve anda kalabilmekten geçiyor. Bunu unutmayalım. Onun için bunlar çok kıymetli. Ve diyor ya işte parayla yapılabilen işleri sevemedim diye. Bu herkes için geçerli. Elbette çoluğumuzu çocuğumuzu geçindirmek, evimizi geçindirmek için çalışacağız da para da kazanacağız. Bunlar hepsi önemli şeyler ama nihai amacımız onlar olmayacak. Nihai amacımız insanlığa, hep söylediğimiz gibi insanlığa hizmet etmek, sadece insanlığa değil, bütün varlık alemine, yaratılanlara hizmet etmek, onları sevmek ve şefkat ve merhamet göstermek suretiyle bilincimizi, idrakimizi yükseltip kalp gözümüzü açmak ve bu sonraki alemlerde daha yüksek frekans düzeyiyle hayata devam edebilmek, varlığa devam edebilmek. Bütün amacımız bundan ibaret olması gerekiyor. Evet, Rabbim bu Maraş'ta yaşadığımız benzeri kötü olaylardan memleketimizi her türlü kötü olaydan korusun. Ama biz iyilerin de sesini çıkarması gerektiği, kötülere karşı daha güçlü durması gerektiği bir zamandayız. Öyle oturup sadece dua etmekle ya da iyilik, aman ne kadar kötüler demekle hiçbir şeyi önleyemiyoruz. Tepkimizi göstermemiz lazım. Düşünün, yani işte bir başka ülkede olsaydı böyle bir olay belki bir Milli Eğitim Bakanı'nın çoktan istifa etmiş olmasını gerektirirdi, sonuç verirdi. Ama bizde kimse üstüne alınmıyor. İl Milli Eğitim Müdürünü zorla istifa ettirdiler. Buna da üzülüyorum. 60 bin vatandaş depremde ölüyor ve bunların yarısından fazlası imar barışı diye acube çıkarılan bir yasayla devlete para deyip çürük binaları yasal hale getirmiş oldukları o yasal binalarda ölüyor. Kimsenin umurunda değil. Kimse içinde ya bu kanunu çıkardı keşke çıkarmasaydık diyen bir meclisten kimse olmadığı gibi ya bu çürük binalara niye göz yumduk biz? Bak bir sürü insan öldü benim şehrimde diyen bir belediye başkanı da görmedim şimdiye kadar. Bunun için vicdan azabı çekip istifa eden hiçbir kamu yetkilisi görmedim. Yani bu da bizim aslında insanlık noktasında kendi zaafımızı gösteriyor. Toplumsal olarak biz iyiliğe doğru adım atmadıkça, kötülere sesimizi çıkarmadıkça, haksızlıklara karşı daha güçlü bir şekilde durmadıkça, biz düzelmedikçe Rabbimiz bizim halimizi düzeltmeyecek. Bunu unutmayalım. Rabbim bütün felaketlerden bizi korusun ama aynı zamanda bilincimizi açsın, yükseltsin ve daha haksızlığa karşı ses çıkarabilir bir cesarete kavuştursun. İçimizdeki bu korkulardan bizi kurtarsın ve bizi muhafaza eylesin. Hepimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.